Merhabalar, Yükselli Örgülere hoş geldiniz. Malum havalar soğudu. Başımızı sıcak tutmamız gerekiyor. Güzel bir kapüşon öreceğiz. Hem kadınlar için hem erkekler için, çocuklar için. Sadece başımızı örtmeyen ön ve arka kısmı da göğüs ve arkaya doğru inen ilk parçaları da olacak. Kullanışlı, sıcak tutan güzel bir kapüşon öreceğiz. Nako'nun Vega ipini kullanıyorum. Şöyle bilgilerini göstereyim. Burada tığ olarak 2-3 milim. Elinize göre davranacaksınız tabii. Fakat bu kapüşon olduğu için ve boğazda çevrilerek çift kat kullanılacağı için mutlaka çok ince, çok gevşek bir dokuda ilerlemesi gerekiyor örgünün. O yüzden 2 ya da 4 milim, 3 milim değil, bunun daha fazlası. Yani ben 5,5 milim 9 numara 5,5 milim tığ kullanıyorum. Çok gevşek, çok yumuşak bir dokuda olması gerekiyor ki daha sert olan örgüleri belki örerken size sert gelmeyebilir ama kullanırken çok rahat kullanamazsınız. Hatta hiç kullanamazsınız. Mutlaka çok gevşek ve yumuşak olması gerekiyor. Ortalama bir beden ölçüsüyle başlayalım örgüye. Bunu kendi ölçünüze göre çok kolay uyarlayabilirsiniz. Çok fazla desen kullanılmayacak içinde. O yüzden ilmek sayılarını azaltarak, arttırarak istediğiniz ölçüye getirebilirsiniz. Şöyle 30 kadar, belki fazlası olabilir. Yani 20 santimlik 20 santim eninde 50 santim uzunluğunda bir parça örmemiz gerekiyor. Ben bu 20 santimi 22 santim olarak örüyorum. Çünkü örgü kendini topluyor örerken. Şöyle 22 santim kadar bir zincir çekiyorum. Çok bol değil, çok sıkı da değil. Hep diyorum, ipi kendi haline bırakarak örüyoruz. Sıkmadan, aşırı bol bırakmadan. Şöyle 22 santim zincir çektim. 32 ilmek sayısıyla örmeye başlıyorum. Bir de bir üste çıkabilmek için 2 zincir çekelim rahat rahat. 1 2 3. zincire yarım trabzan. Her zincire doluyoruz. Takip eden bütün zincirler boyunca yarım trabzan örüyoruz. Sık iğneyi üzerine iplik dolamadan örüyoruz. Şu şekilde. Yarım trabzanı da üzerine dolayarak örüyoruz. 32 tane yarım trabzan. Son yarım trabzanı da örüyorum. Çeviriyorum. Bir zincir şöyle yüksekçe çekelim. Çok sıkı bir zincir olmasın. Çünkü yarım trabzan örüyoruz. Doluyorum. Hemen baştaki ilmeğin içine yarım trabzan. Şöyle içinden batıyoruz. İlmeği bu şekilde almıyoruz. Şöyle içinden tek ipini alıyoruz. Şuralarda bir çizgi oluşuyor. Zaten kapüşonun hemen hemen bütün deseni de şuradaki çizgiler olacak. Buluyoruz. ilmeğe ortadan girip
tek kanadını, tek ipini alıp çıkıyoruz. Sıra sonundaki ilmekleri hiç atlamıyoruz. Bir geniş zincir çekip dönüyoruz ve hemen zincirin çıktığı ilmekten, en baştaki ilmekten örmeye devam ediyoruz. Şöyle çizgiler. Bu da güzel bir desen katıyor örgüye. Bu şekilde 50 santim kadar örmeye devam ediyorum. Şöyle ölçüyoruz ve tam 50 santim. Tam 20 santimde genişliği. Bu tamamen kendi ölçünüzle alakalı bir durum. Bu iki taraftan birleşecek. Şimdi birleştireceğiz burayı. Şöyle bizim boynumuza denk gelen kısım. Şu kısmın ne kadar geniş olmasını istiyorsanız örgü uzunluğunu arttırabilirsiniz ya da eksiltebilirsiniz. Şu kısmın ne kadar yüksek olmasını istiyorsanız da başlarken daha kısa ya da daha geniş başlayabilirsiniz. Bunu birleştirip şu hale getirdikten sonra, yani giyerken şu kısmın yüzümüzün yarısını böyle içeride soğuktan koruması gerekiyor. Ağzımız, burnumuz biraz şunun içinde kalacak. Daha korumalı, daha korunaklı bir yükseklikte olması gerekiyor. Bunu da kendi ölçünüze göre ayarlayabilirsiniz. Böyle bir şerit ördükten sonra şimdi şapkaya geçeceğiz ama önce iki tarafı birleştirelim. Burada çizgiler oluşuyor. Birleştirirken de burada gene şurası gibi, yani diğer o çizgiler gibi bir çizgi oluşturmamız gerekiyor. Desenin bütünlüğü açısından. İlk ilmeğe, zaten burada ilk baştaki ilmekteyiz, karşısına batıyorum ve ilmek kaydırarak çıkıyorum. Şöyle gene içinden batıyoruz. Karşıdan ikinci ilmeği alıyoruz. İlmek kaydırarak çıkıyoruz. Ortadan gene tek ipi alıyoruz. Karşılığında ve ilmek kaydırıyoruz. Şu ilmeğin tamamı ortadan batıp tek ip alıyoruz ve karşılığından ilmek alıp çıkıyoruz. İlmek kaydırıyoruz. Gene bir çizgi oluşturarak ek yerini tamamlıyoruz. Şöyle karşılığından alıp ilmek kaydırıyoruz. Bitene kadar bu şekilde örelim. Gayet güzel bir şekilde ekledik. Şuradan bir işaret aldım.
şöyle sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Çeviriyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Tam ortadan işaret iğnesi aldık. İpi buradan koparmıyoruz. Şimdi işaret aldığım yere kadar trabzan örüyoruz. Sonra dönüyoruz. Sonra dönüyoruz ve istediğimiz uzunluğa gelene kadar örgüyü tamamlıyoruz. Tamamladığımız örgünün diğer kenarını şuraya dikerek bitiriyoruz. Şimdi buradaki trabzanları nerelere batacağız onu görelim. Şurada yarım trabzanların şöyle bakın aralıkları var. Yarım trabzan, yarım trabzan. Bir de araya batıyoruz. Yarım trabzana, araya, yarım trabzana. Sonra gene araya, yarım trabzana, araya, yarım trabzana. Hem şu aralardaki örgülere hem yarım trabzan ördüğümüz sıralara birer tane. İki zincirle bir üst sıraya çıkıyoruz. Şimdi ilk sıraya bir tane ördüm, bir tane araya, bir tane diğer yarım trabzan arasına araya araya yarım trabzan arasına gene araya yarım trabzan arasına çizgiyi oluşturan örgüye şuraya batarken de burada da aynı örgü var. Şu çizgi örgülerine batıyoruz. Bir de yarım trabzanların aralarına batıyoruz. ...44 tane trabzan örerek devam ettim. Şimdi son trabzanı öreceğim. Yani 45 tane trabzan örüyorum. İşaretlediğim ilmeğe kadar. Şimdi bu 45 trabzan üzerinden örgüye devam ediyoruz. Örgüyü tamamladıktan sonra diğer tarafa dikeceğiz. İki zincirle bir üst sıraya çıkıyoruz. Şimdi burada görünen şuradaki çizgileri gene devam ettirmemiz gerekiyor örgüde, bütünlük sağlaması açısından. O yüzden şu dıştaki ipi almıyoruz. Yani ilmeği bu şekilde almıyoruz. Sadece öndeki ilmeği alarak örüyoruz. Diğer ip çizgi halinde deseni devam ettirecek. Şöyle. Şu ilmeğin tamamı bizi en yakın olan ipi örüyoruz. Tek kanadını alıyoruz. İkili trabzanlarla devam ediyoruz.
örmediğimiz diğer ip burada çizgi halinde devam edecek. Sırayı tamamlıyoruz. İki zincir çeviriyorum. İstediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Şimdi yine dış taraftaki ipi alıyoruz. Çünkü çizgiler bu tarafta, yani düz tarafta, içerideki ters taraf. Burada çizgi oluşmayacak. Sadece bu tarafta. Bu desenlere dikkat ederek öreceğiz. İçeriden örerken en yakın ipi alıyoruz. Dışarıdan, yani düz taraftan örerken de dışarıdaki ipi alıyoruz. Bu çizgiler her sırada devam edecek. Şuradaki görüntüyü burada da yakalamış olacağız. Başladığım noktadan ölçüyorum. Bu tabii fikir vermesi açısından. Yoksa herkes kendi ölçüsüne göre örüyor tabii ki. 68 santim. Bunun ölçüsünü nasıl alıyoruz? Şu boyun kısmını kafamızdan geçiriyoruz. Şuraya dikeceğiz parçayı. Bunu alıyoruz. Kafamızın üzerinden geçiriyoruz şöyle. Ve şuradan dik tutuyoruz. Şuradaki bolluk ne çok bol olacak ne de dar. Yani tam istediğimiz gibi kafamızın içinde rahat hareket edebilecek şekilde olacak. Bu yeterli olduğunda hemen örmeyi kesiyoruz ve şuraya dikmiştik. Şimdi şuraya karşılığına dikiyoruz. Görüntü bu şekilde oluyor. İsterseniz iğne iplikle dikebilirsiniz. İsterseniz gene burada yaptığımız gibi. Şimdi ben gene tığ ile birleştireceğim. Şurası tersi. Şuradaki ipte birinci yumağın şurada bitti. Bundan sonrası ikinci yumaktan örüyorum. Bir yumak, pardon, 2 yumak yeterli oluyor. Bu taraf, şu kısım içeride kalacak olan kısım, çizgilerin olmadığı kısım. Bu taraf düz kısım, yani görünecek olan taraf, çizgilerin olduğu. Şöyle getiriyoruz ve buraya ekliyoruz. Şuradaki başlangıç noktası, şu ilmek. Yine aynı ilmekten başlayarak eklemeyi tamamlayacağız. Şöyle tutalım üzerine. Şöyle elimizle alalım ve tam ucu ucuna denk gelecek şekilde, isterseniz buraları iğneyle de tutturabilirsiniz. Ya da iğneyle de dikebilirsiniz, fark etmez. Karşılıklı ilmekleri çok sıkmadan
ilmek kaydırarak birleştiriyoruz. Birebir yapmıyoruz. Bu taraftan bir tane atlayarak aralarda denk getirmeye çalışacağız. Şöyle kontrol ederek şöyle elimize tutalım. Şu şekilde sıkmıyoruz. Son trabzanın üzerine batıyorum. Burada da şuradaki trabzanın hemen başlangıç noktasına, yani aynı noktaya tamamlıyorum. Şimdi şapkanın şu kısmını kapatıyoruz. Ama bu taraftan değil, örgüyü çevireceğiz. İç taraftan kapatacağız. Yani ek yeri gözükmemesi gerekiyor. Bunu iğne iplikle, yani şuraya bir iğne takıp dikerek devam edebilirsiniz. Şuradan şöyle içine alayım, iç kısmını. Bu taraftan devam ediyoruz. Örgülere dikkat edeceğiz bu eklemede. Çünkü trabzanlar birbirinin takibinde olması gerekiyor. Şurada çizgiler karşılıklı devam etmesi gerekiyor, kaydırmadan. Tam birebir örtüşmesi gerekiyor örgünün. Burada hangi ilmeğe batarsak karşılığında da aynı ilmeğe batmamız gerekiyor. Şöyle bir zincir çekiyorum, yükseltiyorum ve şuradaki trabzan aralığının örgünün içine, yani ipin içine batıyoruz. Şöyle boşluğa değil, trabzanın ortasından şöyle batıyorum. Tam karşılığında trabzanın ortasından ilmeği alıyorum ve ilmek kaydırıyorum. Şimdi şu çizgileri oluşturan örgüye batıyorum. Karşılığında, bakın, tam karşılığına batıyorum ve ilmek kaydırıyorum. Şimdi trabzana karşılığında trabzana sıkmıyoruz, gevşek bir şekilde. Sonra şuradaki çizgiler şöyle örtüşecek birbiriyle. Gene trabzana karşılığında ve çizgilerin olduğu örgüye.
çevirdiğimizde bakın çizgiler hiç kaydırmadan birebir devam ediyor örgü. Evet, eklemeyi bitirdikten sonra ben çevirdim örgüyü. Şöyle kontrol ediyorum. Çizgiler gayet güzel birbirini takip ediyor. Şurada işaret alıyorum. Örgünün yarısı. İkiye bölüyorum örgüyü. Şurası ön kısmı. Yani yüzümüzün olduğu taraf. Bu işaret aldığım yerden, yani ikiye bölüyorum eşit bir şekilde. İşaret alıyorum. Buraya gide gele bir örgü, sonra buraya gene gide gele bir örgü örüyoruz. Ön taraftaki örgü bu şapkadan sonra göğsümüze doğru sıcak tutacak. Buradaki örgü de sırt kısmını sıcak tutacak. Yani devam ediyor örgü. Bu yüzden de güzel, kullanışlı bir örgü olduğunu düşünüyorum. Çocuklara özellikle çok işinize yarayabilir, çocuklarda. Şimdi önce arkayı düz bir şekilde örüp devam edeceğim. Sonrasında şu ön kısma biraz desen katacağım. Şuraya bir parça öreceğiz şimdi. Tam ikiye böldüm eşit bir şekilde. Yalnız örgüyü gene böyle bu şekilde çizgileri olan bir örgü öreceğiz. Şuradan başlayalım. İşaret iğnesinin olduğu ilmekten bağladım. 3 zincir yanındaki ilmeğe, yani trabzanın hemen dibine batıyoruz. Her trabzanın bir tane dibine batarak örüyoruz. Ek yerine gelene kadar 22 tane trabzanın üzerine 22 tane trabzan ördüm. Bir tane ek yerine örüyorum. Şöyle. Sonra 22 tane daha buradaki 22 trabzanın üzerine örüyorum. Biraz derin alalım. ...22 tane ek yerine kadar ortaya bir tane, ek yerine 22 tane daha diğer işaretin yanına kadar ilmekli trabzanları ördükten sonra şimdi örgüyü çeviriyorum. Çizgiler, yani çizgi desenlerin devam etmesi gerekiyor. Üç zincir, şuradaki gördüğümüz şu
ilmeklerin bize yakın olanı tek ipini alıyoruz. Diğer ip örülmeden kalıyor ve bir çizgi oluşturuyor diğer taraflarda olduğu gibi. Şu ilmeğin tamamı bize yakın olan tek ipini alıyoruz. Desen bütünlüğünü sağlayabilmek için bu şekilde örerek devam ediyoruz. Hani bu iç kısımda kaldığı için görünmez, düz de örelim derseniz o da olabilir. Ama gene desen bütünlüğünü sağlamak istiyorum. Üçüncü sıraya dönüyoruz. Gene burada da çizgi oluşturmak için 3 zincir. Bu sefer bize uzak olan kenardaki ipi alıyoruz. Yani dış taraftaki ipi. Bu taraftaki ip de çizgi olarak devam ediyor. E, 18,5 santim kadar ben ördüm. Siz de kendi ölçünüze göre şu uçtan ve bu ördüğümüz bu parçanın ucuyla bir düğme ile ilikleneceği için koltuk altında buranın rahat olması gerekiyor. Siz de kendi ölçünüze göre istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Şimdi şu ön kısma ben desen koymak istedim. Fakat desen gözükmedi. Çünkü çizgi desenlerde olduğu için arada gözükmedi. O yüzden hiç desen koymuyorum. Vazgeçtim desen koymaktan. Burasını ördüğüm aynı şekilde burayı da örüyorum. Şuradan ipi bağladım. Gene trabzan sayısı kadar 22 trabzan ördüm. Araya bir tane ve tekrar 22 trabzan örerek devam ettim. Sonra ikinci sırayı döndüm. Burayı ördüğüm gibi aynen örerek devam edeceğim. Sonrasında birer düğme ve örgüyü bitiriyoruz. Arka parçayı 18,5 santim örmüştüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra. Şimdi burada 11 sıra ördüm. 11 sıradan sonra 12. sırayı örerken ilik açacağız. İstediğiniz düğmeyi kullanabilirsiniz. Daha büyük de olabilir. Benim elimde bunlar vardı en büyük düğme olarak. Bunları kullanacağım. Şimdi son sırayı örerken ilik açıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Gene tabii ki çizgilere dikkat ediyoruz. 2 trabzandan sonra bir zincir, bir tane ilmek atlıyoruz diğerine. Kontrol ediyoruz. İçinden rahatlıkla geçiyor. Devam ediyorum. Sıra sonunda 3 tane trabzan, bir tane zincir çekiyorum, bir tane atlıyorum, diğerine trabzan ve son 2 trabzan örüyoruz ve tamamlıyoruz. Ön parçaya ilik açtık. Arka parçanın düz tarafına köşeleri, düğmeleri diktim. Evet, bu soğuk kış günlerinde sıcacık tutacak
hem boğazlı hem yani göğüs ve sırtı sıcak tutacak parçaları var. Çocuklar için de çok kullanışlı olacağını düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.